Evet, şimdi sperm testinde önce kabaca ne bakılır ona bakalım. Sperm testi için bir kaba sperm verdiniz. Bu menide ne bakılır? Bir, meninin genel görünümüne bakılır. İşte rengi, varsa bulanıklık ya da işte kokusu. Daha sonra likefaksiyon süresi ölçülür. Bunları biraz daha anlatacağım. Viskozite bakılır. Meninin viskozitesi nasıl? Meninin hacmi ölçülür. Daha sonra özel bir lam aracılığıyla mikroskopisine bakılır. Burada da sperm hücresinin hızı, şekli ve sayısı bakılır. Varsa lökosit ya da diğer yuvarlak hücreler olup olmadığı incelenir. Evet, şimdi normal sperm, burada bir sperm örneği koydum. Bu bir sperm hücresi. Normal bir sperm nasıl olmalıdır? İşte burada ölçüleri var. Tabi bunları konunun deneyimli uzmanları değerlendirir. İşte ben de sperm testi yapıyorum. Bu özel boyamalarla bu şekilde olup olmadığı değerlendirilir. Sağlıklı bir sperm böyle görünmelidir. Şimdi meninin görünümü nasıl olmalıdır? Bu sperm örneği, yani meni. Görünüm homojen, yani bulanık olmamalıdır. Genelde beyaz ya da gri renkli, bazen sarımsı opak olabilir. Herhangi bir nedenle testis yollarında, işte spermin oluştuğu yollarda kanama varsa bu renk kırmızı ya da kahverengiye dönüşebilir. Sarılık durumunda ya da işte vücut sıvılarını boyayan vitaminler, özellikle B vitaminleri ya da işte diğer ilaç kullanımlarında bu sperm aşırı sarı renge dönüşebilir. Çok da önemli değil. Şimdi sperm testini belki görmüşsünüzdür, yaptıranlar varsa. Lökosit yüksekliği olabilir. Sperm testinde lökosit ne demek? Bakın bunlar sperm hücresi, şunlar lökosit. Şimdi normalde menide sperm örneğinde lökosit sayısı 1 milyon bölü mililitre ve altında olmalıdır. Lökosit yüksekliği genelde testis yollarında bir enfeksiyonu göstermektedir arkadaşlar. Yani işte epididimit, orşit gibi değişik testis hastalıklarında sperm örneğinde lökosit yüksekliği olabilir. Sperm için meni, yani semenin volümü, yani hacmin olmalıdır. Bu da ölçülür. Genel olarak 1 ile 6,5 mililitre arası olmalıdır. İşte 1'in altındaysa bu genellikle bir sorundur. Ya da seminal vezikül dediğimiz bu semenin yapıldığı işte bir çeşit torba vardır. Burada bir tıkanıklık ya da işte fonksiyon bozukluğunda meni volümü 1'in altına düşebilir. Yine sperm testinde agglütinasyon ölçülür. Agglütinasyon nedir? Agglütinasyon varsa bir kere, bakın burada sperm hücreleri birbirlerine yapışmış. İşte bu agglütinasyondur. Bunda bir dereceleri var. Grade 1, Grade 2 böyle gitmiş. Şimdi agglütinasyon normal bir sperm testinde olmamalıdır. Varsa otoimmün bir reaksiyon olabilir. Yani bir takım otoimmün hastalıklar olabilir. İşte sperm hücrelerine karşı oluşmuş antikorlar olabilir. Agglütinasyon varsa bazı diğer testler yapılır. Tabi agglütinasyon önemli. Agglütinasyon varsa bu spermler birbirine yapışacağı için gebelik şansı daha az olur. Yani kısırlık riskini biraz arttırıcı, istenmeyen bir durumdur. Yine sperm testinde viskozite bakılır. Viskozite nedir? Viskozite, bakın örnek. Normal semen örneği yaklaşık 1 saat sonra sıvı hale gelir. Yani böyle damla damla akmalıdır. Eğer böyle lastik gibi 2 santim ve üzeri uzuyorsa, yani visköz, yani akışkan değilse buna viskozite artmış diyoruz. Viskozite artarsa, yani akışkanlığı böyle azalırsa, bu da spermlerin hareketliliğini bozacağı için
gebelik şansını azaltır, kısırlık riskini arttırır. Onun için risk köklerinin artması istenen bir durum değildir. İnkübasyon süresi yine sperm testinin ölçüdür. Normalde yani bu semen örneğinin sıvı hale geçme süresidir. Normalde 1 saat içinde sıvı hale geçer. Eğer 1 saati geçerse hala sıvı olmamışsa buna likefaksiyon kusuru diyoruz. Bu da tabi tıpkı aglütinasyon gibi spermin yumurtaya ulaşmasını engelleyeceği için önemli bir sorun sayılır. En önemli parametrelerden biri nedir? Sperm sayısı, yani konsantrasyonu. Şimdi eskiden Dünya Sağlık Örgütü mililitrede en az 20 milyon sperm olmasını normal kabul ederdi. Ama günümüzde bu sayı 15 milyona indirildi. Yani mililitrede en az 15 milyon sperm olması artık normal, daha doğrusu yeterli kabul edilir. Sperm sayısının 15 milyonun altında olmasına biz oligospermi diyoruz. Azospermi nedir? Menide hiç sperm olmamasıdır. Tabi bu önce bir bakılır. Daha sonra sperm yoksa o örnek bir santrifüj işleminden geçirilir. Bir daha bakılır. Yine olmazsa artık buna azospermi denir. Tabi azospermi çok ciddi bir kısırlık nedenidir. Çünkü sperm yok. Bunun için bazı tedaviler var. Oraya girmiyoruz. Sperm sayısı niye önemli? Sperm sayısı ne kadar az ise gebelik şansı da o kadar azdır. Onun için sperm sayısı tabi 15 milyon diyoruz ama ne kadar fazlaysa o kadar iyidir. Hareketlilik. Spermin hareketliliği ne olmalıdır? Hareketlilik 1 saat sonra değerlendirilir. Yani örnek verilir. 1 saat sonra hareketlerine bakarız. 60 dakika, yani 1. saatte hareketli sperm oranının %40'tan fazla olması gerekli. Yine ilerleyici hareket yapan sperm oranında en az %32 ve üstü olmalı. Hareketlilik özelliği asla, yani spermler az hareketli ise buna astenospermi diyoruz. Bu da tıpkı sperm sayısı gibi, yani spermin hareketliliği de ne kadar çoksa gebelik şansı da o kadar fazladır. Onun için bu da önemli bir parametre. Şekil, yani morfoloji tabi bakılır sperm testinde. Buna da 2 türlü bakılır. Ya Kruger denen bir bilim adamının yaptığı Kruger testi duymuşsunuzdur. Kruger morfolojisiyle ya da işte Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine göre bakılır. Burada da tıpkı sayı ve hareket gibi spermlerin şekli ne kadar kötüyse yine kısırlık ihtimali o kadar çok olur. Onun için spermlerin şeklinde iyi olması gerekir. Kruger testini nasıl değerlendirilir? Mesela boyama sonucunda morfoloji, yani şekil %15 ve üstünde ise, yani iyi şekilli spermler %15 ve üstü ise normal, sıkıntı yok. %5 ile 14 arası ise buna alt optimum aralık diyoruz. Burada biraz tabii şekil kötü olduğu için ne oluyor? Döllenme şansı düşük. %4'ün de altında ise şekil, o zaman gebelik şansı iyice düşüyor. Çok düşük bir döllenme olasılığı var. Bunda tabii artık tüp bebek ya da işte mikro enjeksiyon tedavileri denenebilir. Bu da Kruger testlerin değerlendirilmesi arkadaşlar.